Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı kuzucukların yapımını anlatacağım. Ben bir tanesini ördüm. Bir tanesini de henüz daha bitirmedim. Ayakları falan olacak. Sizinle mavi iple yapacağım ki bunu oğlum siyah istedi. Ona ördüm ve arkadaşına hediye etmek istedi bir tane de. O yüzden ördüm. Mavi iple daha net görebileceğiniz için mavi ile yapacağım. İpimizin markası Himalaya Dolphin Loop arkadaşlar. Bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Çok yaygın bir ip kendisi. Ağız ve ayaklarda, kulaklarda ise beyaz ip kullanacağız. Beyaz ipimin de markası bakın Kartopu Baby Natural kullanacağım arkadaşlar. Normal K010 diye geçiyor sanırım kodu. Beyaz numarayı kullanacağız. Himalaya Dolphin Loop'la örerken 3,5 milim tığ kullanacağım. Beyaz ipimle ağız ve kolları kulakları yaparken de 2,5 milim tığ kullanacağım. Gerekli malzemelerimiz, iplerimiz. Bu ipten 3 tane falan kuzu çıkıyor arkadaşlar. Küçük yaptığımızda, benim yaptığım gibi yaparsanız. Metre ile ölçeceğiz. Tığlarımız, makasımız, boncuk elyafımız, içerisini dolduracağımız ve yorgan iğnesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da dikerken kullanacağız. Şu şekilde bir yorgan iğnesi. Makasımız ve göz kullanacağız. Gözümüz de 8 milim. Onu tekrar gözü takarken göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar öncelikle vücudunu yapacağız. Şu kısmı yapacağız. Bedenini. Bunun için 3 tane zincir çekeceğim. Şu şekilde parmağıma ipimi doladım. Beni buraya götür. Parmağımıza ipimizi doladık arkadaşlar. 3,5 milim olan tığımı aldım ve 3 tane zincir çekeceğim. Bu iple örmesi biraz zor. Ördükçe göstereceğim size. Yani amigurumiye yeni başlayan biri normal örgü yöntemlerini yapmadan bu ipe başlamasın. Önce benim videolarım var. Kalp videolarım, kadife iple bir örsün, normal iple bir örsün. Ondan sonra bu iple örmeye başlayın. Ya da belki hani acemiyken ben yapamadım ama siz yapabilirsiniz. Şimdi tığımızı şu şekilde alttan alıyoruz. 3 tane zincir çekeceğiz. Bakın 2 elimle ipi buradan tutuyorum ve bırakmıyorum. Bu bir. Şu pıtırcıkları çıkara çıkara yapmanız lazım. Bu 2. Şu ipimi artık çekebilirim. Aynı normal zincir çeker gibi. Üçüncüyü de çektikten sonra şöyle çeviriyorum bakın arkasını. İlk battığım zincire batıyorum. Ve bir halka oluşturuyorum burada. Şöyle güzel batalım. Yerini kaybetmeden. Halkamın içerisinden geçiriyorum. Ve burada küçük bir halka oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi buranın içerisini 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. Bu 1. Tekrar. Bu 2. Tekrar. Bu 3. Tekrar. Bu 4. Tekrar. Bu 5. Ve tekrar. Bu 6. Şimdi arkadaşlar normal örgü yapar gibi saymak bunu mümkün değil. Bunu aklınızda tutarak yapacağız. Zaten çok kısa. Sadece 3 sıradan bir arttırma yapacağız. Ondan sonrasında hep düz öreceğiz. Şu an birinci sıramızda sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yaptık. Dediğim gibi sadece akılda tutarak ilerleyeceğiz. Yoksa bunu saymanın mümkünatı yok. Şimdi her ilmeğe çift batacağız. Diyeceksiniz ki sıradaki ilmeği nasıl bulacağım? Şöyle bakın şu tığımızın şurayı hissedeceğiz. Bakın tığımızın şöyle elinizle dokunduğunuzda da hissedersiniz. Şurası buraya batmayacağız yani. Bir sonraki yerden batacağız. Hissederek arkadaşlar. Şimdi aynı ilmeğe tekrar battım. 2. Bir yandakine geçiyorum. Yine şurası bakın battığım yer. Bu yüzden bir yandaki burası oluyor. 3. Ve 4. Bakın pıtırcıkları şöyle öne ala ala yapın ki bakın sıradakine geldim. 5.
Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. 6. Bir yandakine geçiyorum. Bakın burası değil de bir yandakine. 7. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 8. Tekrar şu pıtırcıklarımı öne alarak bir yandakine 9. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. Bir saniye. Ara sen number block çizdin. Sen number Ve block 10. çizdin. Ara sen. Hı. Ben number Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. 11 ve yine aynı ilmeğin içerisine 12 yaptım arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Şimdi arkadaşlar yani ikinci sırayı yaptık. Sihirli halka 6 sık iğne yaptık. Etrafını her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne yapmış olduk etrafında. Bunu tabii ki de sayamıyoruz. Bunu elinize alınca bırakmayacaksınız ki hemen bir anda bitireceksiniz kafadan. Şimdi tekrar etrafında 12 sık iğne olduğu için her sık iğneye tekrar arttırma yapacağız. Çift batacağız. Yani toplamda 24 sık iğne elde etmiş olacağız. İçimizden sayarak gidelim. Bakın şurası bizim bitiş noktamız. Hemen bir yandakine batıyorum. 1 2 Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2 yani. Bir yandakine geldim. 3 Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 4 Bir yandakine geldim. 5 Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 6 Bir yandakine geldim. 7 Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8 Bir yandakine geldim. Şöyle pıtırcıklarımı öne alarak 9 Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 10 Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 24 olana kadar 11 aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 12 bir yandakine geldim. Şuraya geldim. 13 aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 14 bir yandakine geldim. 15 aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 16 bu şekilde 24'e kadar devam edelim. Ve 23 24 aynı ilmeğin içerisine tekrar batarak şimdi arkadaşlar 3. sıramızı tamamlamış olduk. Artık dümdüz örüyoruz. Dümdüz her ilmeğe tek battığımızı hayal ederek ilerliyoruz. Bakın burası şöyle pıtırcıklarımızı öne çıkara çıkara. Her örerken de sürekli bu pıtırcıkları şöyle öne çıkarın. Daha sonra tığla da yapabilirsiniz ama örerken daha kolay olur. Ne dedim? Şurayı bakın son hayal ediyoruz ve bir sonrakine batıyoruz. Bu şekilde dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Ben size santimini söyleyeceğim. Her ilmeğe tek batarak dümdüz örün. Bitirelim ve size kaç santim olacağını söyleyeceğim. Sıra olarak değil de santim olarak ölçeceğiz. Çünkü burada bu ipte sırayı belirlemek imkansız. Aslında sıra sayı olmadığı için de bir anlamda bu iple örmek çok kolay. Ama hiç bilmeyen için de elbette zor gelebilir size. Hadi bakalım biraz örelim ve size santimini ölçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi dümdüz dediğim gibi belli bir miktar ördükten sonra metreyi alıyoruz. Bakın yaklaşık 10 santim poposu ile birlikte 10 santim olana kadar yaptıktan sonra artık azaltacağız. Burada tabii ki normal örgüde olduğu gibi yine bir azaltma yapmayacağız. Dilerseniz içine de biraz elyafımızı koyalım.
Elyafı ben içine aman aman tıka basa koymuyorum. Şöyle yumuşak dokunduğumuzda pofidik bir hava versin diye bir miktar koyuyorum. Fazla koymuyorum. Şimdi arkadaşlar azaltmaya geçiyoruz. Kapatacağız artık. Baktık 10 santim olmuş ölçüsü. Ve hani sıramız burası ya. Buraya batacağıma bir sonrakine batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Bu bir azaltma yöntemi. Buraya değil de şuraya batıyorum. Bu şekilde azaltıyoruz. Buraya değil de bir sonrakine batıyorum. Böyle döne döne azaltalım. Buraya batacağıma bir ileriye batıyorum. Çekerken de şu pıtırcıkları tığdan çıkarmayı unutmayın. Buraya değil de bir sonrakine diye böyle azaltacağız. Döne döne küçültüyoruz. Sona gelelim. Bakın gittikçe küçülüyor. Gördüğünüz gibi. Bakın en son tamamen kapattığımızdan emin olduktan sonra şöyle küçük bir delik kalana kadar yapıyoruz. Ve şuradan bir tane ilmek çıkarıyorum ve halkamın içerisinden geçirip bir tane zincir çekip şöyle ipimi bir miktar uzun bırakıp kesiyorum ve ipimi çıkarıyorum. İpimi şu şekilde çıkardım ve kalan ilmekleri de şöyle tığıma alarak kapatıyorum. Elinizden yardım alın. Kapatırken biraz zor olabilir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu fazla ipimi de şuralardan bir yerden gizleyelim. Aralardan çekelim. Evet, gövdemiz bitti. Dediğim gibi tam 10 santim. Bakın. Şu şekilde 10 santimlik bir gövde. Yani çok önemli değil. 11 yapın, 12 yapın, 9 yapın. Kafanıza göre uzunluğunu, boyutunu ne kadar istiyorsanız. Hani 11 olsa sıkıntı değil, 12 olsa sıkıntı değil. Ha 20 olsa sıkıntı. O zaman ineğe benzer herhalde. Şimdi yine aynı 3,5 milim tığımla kafamızı da yapalım. Bu dolphin loop'la işimiz bitsin, sonra diğer parçalara geçelim. Yine aynı şekilde ipimi parmağıma doladım ve tığımı geçirdim. 3 tane zincir çekerek yine başlıyoruz. 1, şurayı artık bırakıyorum. 2, ve 3. Pıtırcıkları doğru çekerseniz. Şimdi başlangıç noktama ilk yaptığım sık iğneme batıyorum. Ve bir halka oluşturdum. Parmağınızla hissedersiniz. Şu an videoda görünmüyor ama şurada bir delik var. Parmağınızla bunu hissedersiniz. Şimdi içerisine yine bedende olduğu gibi 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ise birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda da bu yaptığımız 6 sık iğnenin içerisine arttırma yapacağız 6 kere. Bedende olduğu gibi içimizden sayarak. Bakın en son buraya battıysam bir sonraki buradadır diye tahmini batarak ilerleyeceğiz. 1, aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 2. Sonra bu buradaysa diyorum, tahmini ilerliyorum. Bir yanındaki buradadır diyorum. Maalesef tahmini ilerleniyor bu ipte. Şöyle pıtırcıklarımı da elime alarak, öne alarak yapmak istiyorum ki sonradan çekmek zor olmasın diyeceğim ama bu gelmiyor. Bu hiç batamadım mesela. Böyle zorluklarda yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi şurayı hissedip diğer yandakine batıyoruz. 3, aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 4. Pıtırcıklarımızı çıkarmayı unutmayın. Bir yanındakine geliyorum.
5. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 6. Bir yandakine geliyorum. 7. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 8. Şöyle ilmekleri açarak bulabilirsiniz. 9. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 10. Anne Ve sonuncuyu yapıyoruz. Son arttırmamız. 11. Bir yanda aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. Ve 12. Kafamız sadece buradan ibaret ve şimdi bedende olduğu gibi sıradaki her ilmeğe tek batarak ilerleyeceğiz. Mesela burası burasıysa diye tahmin edip bu şekilde şöyle de büzüştürerek, yani şöyle kafa formunu vererek şuradakileri de çıkararak, bunları daha sonra tığla da çıkarabiliriz ama ördükçe çıkarmanız daha iyi olur. Evet, sıradaki ilmeğe batarak dümdüz örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Ama babam atabilir. Ama babam atabilir. Şöyle sıradan bu buradaysa diyorum. Sıradakine geliyorum. Bu şekilde dümdüz örelim ve santimini size söyleyeyim. Evet arkadaşlar, kafamızı da yine belli bir noktaya kadar ördük. Bakın, başlama noktası, bitme noktası falan filan yok. Aslında bu yönden örmesi kolay. Hani şurada kalmıştım, burada kalmıştım. Aman şuraya ilmek ayrıcı koyayım. Hiç uğraşmayın öyle şeylerle. Şimdi santimini ölçüyorum. Bakın, 6 santim olana kadar 5-6 santimlik bir şey yapıyoruz kafayı. Şimdi içerisini dolduralım. Ve yine bedende olduğu gibi bir sıra atlayarak azaltma yaparak kapatacağız kafamızı. 6-7 santim yeterli. Kafamıza orantılı olması için. Şimdi azaltmaya geçiyoruz. Bakın, buradan bu ilmek değil de bir sonraki ilmeğe atlatarak kafamızı kapatacağız. Tahmin ediyorum burası buysa. Onu kel yaptım. Tamam bir tanem. Bir sonraki ilmeğe şu aralardan geçerek atlatarak azaltıyorum. Pıtırcıklarımızı çıkarmayı unutmayın. Elyafımızı içine teperek bir ilmek atlayarak azaltıyoruz. Bakın, burası buysa şu ilmeğe atlayayım diyorum. Kafadan gelemedim. Şurada bakın bir ilmeklik yer var. Oraya değil, bir sonrakine atlıyorum. Bakın, şurada ilmeklerim sıkıştı. Bu pıtırcıkları elimle, sonra da tığla da yapabilirsiniz. Kafa özellikle önemli, pıtır pıtır görünmesi için. Anne bak, bunun uzun saçı yaptım. Aferin Kayra. Evet. Şimdi bakın, küçük bir miktar delik kaldı burada, parmağımın sığacağı şekilde. Bu kadar kalana kadar azaltıp bir tane ilmek geçiriyorum. İlmeğimi ilmeğimden kaydırıyorum. Bir tane üzerine zincir çekip ipimi bir miktar uzun bırakarak çekiyorum. Normal ipteki gibi kolay çekilmiyor tabii. Bunu elinizle şöyle çekebilirsiniz. Şimdi buradaki küçük deliği kapatıyoruz. İlmeklerimizi kaydırarak. Şöyle tığımızla ipimizi, kapandı bile delik aslında ama şöyle yine garantiye alalım. Aralardan çeke çeke bu ipimi de küçültüyorum. Evet, bakın. Bakın, şunlar basık basık ya. Bunları belirginleştirin. Çıkarın. Tığınızla geleceklerdir. Bakın, şunlar hep yumru. Çektiğinizde gelir bunlar. Yassı gördüğünüz yerdeki ilmekleri çıkarın şöyle.
Çekmekten korkmayın, hiçbir şey olmaz. Bunları ördük çünkü. Örerken araya gizlenenler. Evet, kafamız da bitti. Şimdi ağız yapımına geçelim. Şimdi beyaz ipimi ve 2,5 numara olan tığımı elime aldım. Ağız için 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bakın ipimi parmağıma doladım. Orta parmağım ve baş parmağımla ipimi tuttum. Tığımı üzerine aldım. Şurada küçük bir halka oluşturdum. Şöyle. Üzerine 1, burayı çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çektim. 8 zincir çektikten sonra bakın şu ikinci zincire batıyorum. Şuraya. Bakın şu bir, şu ikinci zincire batıyorum ve burada bir arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift battıktan sonra 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Zincirimin üzerine örmeye. 1, bir sonrakine 2, bir sonrakine 3, bir sonrakine 4, bir sonrakine 5. Ve sonda bir tane zincirim kaldı. Onun içerisine de aynı ilmeğin içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı ilmeğe tekrar batıyorum. 2, karşıya geçeceğiz ya, şöyle dönebilirsiniz. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 3, aynı ilmeğin içerisine tekrar batıp bakın otomatik kendiliğinden karşıya dönmüş olduk. Şimdi tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. Kaldığım yerden sıradaki sık iğnemden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi biz birinci sıramızı tamamlamış olduk. Burada dilerseniz bir ilmek belirleyici takalım. Bir miktar kendime ilmek belirleyici yapıyorum. Şuraya takıyorum. Şimdi ikinci sıramız için devam ediyoruz. 2 tane arttırma yapıyorum peş peşe. Bu birincisi. Sıradaki ilmeğin içerisine 1. Tekrar aynı ilmeğin içerisine batıyorum. 2. Bir sonraki ilmeğe, bir yandakine, oraya da arttırma yapıyorum. 1 battım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2. Şimdi devam ediyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, bir yandakine 2, bir yandakine 3, bir yandakine 4, bir yandakine 5 ve bir yanındakine 6 olmak üzere. Şimdi 3 tane peş peşe arttırma yapacağız. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. 1, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2, bir yandakine de 1, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2, bir yanındakine de 1, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2. Şimdi 3 tane arttırma yapmış olduk. Sıradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bir tane sıranın sonuna geldik. Bir tane arttırma yapıyorum. İlmek belirleyicinizi bir üst sıraya taşıyabilirsiniz şimdi. Şimdi ikinci sıramızı bitirdik. Etrafında 24 tane sık iğne elde etmiş olduk. Üçüncü sıramıza geçtik. 2 tane peş peşe arttırma yapıyoruz yine. 1, aynı ilmeğe tekrar battım. 2, bir sonrakine de arttırma yapıyorum. 1, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2. Şimdi 9 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi yine 3 tane peş peşe arttırma yapıyoruz. Bu birincisi. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2. İkincisini arttırmayı yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. Üçüncü arttırmayı yapıyorum.
Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. Şimdi tekrar 9 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi tekrar bir tane daha arttırma yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyorum. Şimdi ise arkadaşlar 3. sıramızı tamamladık ve etrafında 30 sık iğne elde ettik. Şimdi 4, 5, 6, 3 sıra dümdüz öreceğiz. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan her ilmeğe tek batarak ilerleyelim. Tam 3 sıra. İlmek belirleyicinizi dilerseniz hiç yerini oynatmayın. 3 sıra örün, sayalım. Yani 30 sık iğne bir döneceğiz, 30 sık iğne bir döneceğiz, 30 sık iğne bir döneceğiz ya. 30, 60, 90 olarak da içerinizden de sayabilirsiniz. Bu şekilde dümdüz örelim. Her ilmeğe tek batın. Evet arkadaşlar, 4, 5, 6'yı yani toplamda şöyle ilmek belirleyicinizi sayabilirsiniz. 4, 5, 6 dümdüz ördük ve ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şimdi 7. sıramızdayız. 7. sıramızda 2 tane eksiltme yapacağım. Bakın ön ilmeklerden alarak eksiltiyorum. Bir tane bu ilmeğimi aldım. Yani sık iğne yaparken şu ikisini alıyoruz ya. Böyle yapmayıp ortasına batıyorum. Sonra diğer yandaki ilmeğinkini de alıyorum. Ön ilmeğini. İkisini bir çıkıyorum. İkisini bir çıkıyorum. Tekrar bir eksiltme daha yapıyorum. 1 ve 2. İkisini bir çıkıyorum. İkisini bir çıkıyorum. Şimdi düz 12 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 11 yapalım arkadaşlar. 11 sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bu taraftan da bir azaltma yapıyorum. 2 kere. Bakın yakın gösteriyorum. Bir tane ön ilmeğini aldım. Diğer yanındakinin de ön ilmeğini aldım. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. Tekrar sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Her ilmeğe tek batarak. Sıramızın sonunda buluşalım. Evet, sıra sonuna kadar düz ördükten sonra şimdi 7. sıramızdayız. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Pardon, 7. sıramızı bitirdik arkadaşlar. 8 ve 9'u yapacağız. 8 ve 9'u da aynı şekilde düz örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar dümdüz örelim. Her ilmeğe tek batarak. Evet, sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 2 sıra düz ördük. İlmeğimi geçirdim. Bakın halkamın içerisinden kaydırıp bir tane zincir çekip ipimi dikmek için uzun bırakarak keseceğim. Bir miktar şöyle dikeceğimiz için uzun bırakıyoruz. Bakın şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 sıralık bir ağız yaptık. Gözlerimizi takalım. Kullandığım gözler 8 milimlik arkadaşlar. Bakın. 8 milimlik göz kullanacağım. Bu tercihinize bağlı. 7 de kullanabilirsiniz. 9 da kullanabilirsiniz. 10 kullananlar da var. Şimdi bakın şu ikinci sıraya geliyorum. Şuradan. Burası değil. Bir değil. İkinci sıradan. Ortalama bir yer belirliyorum. Geçirdim. Arasında 2 ilmek boşluk kalacak şekilde diğerini geçiriyorum. 1, 2 ilmek kalacak şekilde diğerini takıyorum. Şöyle de son olarak bakıyorum ortalı mı diye. Ortalı olduğunu düşünüyorsanız siz de, değilse bir yandan takarsınız diğer gözü. Arkalarını da kapatalım. Ağzı da daha sonra yapalım. Kafaya diktikten sonra ağzımızı yapalım. Evet. Bu bir kenarda dursun. Biz şimdi diğer parçaları tamamlayalım. Şimdi kulak yapalım arkadaşlar. Ben bir tane yaptım. Bir parçanın ipini uzun bırakın ki dikmek için.
Diğer parçayı kısa bırakabilirsiniz. Şimdi kulak için sihirli halka oluşturuyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye batarak her ilmeğe çift batıyorum. 1. Aynı ilmeğin içerisine çift battım. 2. Bir yana geçtim. 3. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 4. Bir yana geçtim. 5. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 6. Aynı şekilde ilerliyorum. 7, 8, 9. Aynı ilmeğin içerisine tekrar 10 ve 11 ve 12. Şimdi arkadaşlar ilmek belirleyicimizi takalım. Tam olarak 2 sıra düz öreceğiz. Şu şekilde her ilmeğe tek batarak düz örelim arkadaşlar. 2 sıra düz ördükten sonra buluşalım. Evet arkadaşlar 1-2 sıra dümdüz ördük. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra elde etmiş olduk. 5. sıramızda bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Azaltmayı ağızda göstermiştim. Bir sık iğne yapıyorum. Ön ilmeklerden alarak bir yanındakini de alarak ikisini bir çıkıyorum, ikisini bir çıkıyorum. Tekrar bir sık iğne, bir tane azaltma ve sonuncuya geldik. Şimdi ise katlıyorum. Bakın. Katlayıp karşılıklı dikiyorum. Birleştiriyorum daha doğrusu. 2 sık iğne. Üçüncüye geldiğimde ilmeğimi ilmeğimden kaydırıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Dediğim gibi siz ikinci parçayı yaparken bir parça ip uzun bırakın. Fazla ipimi de buradan geçiriyorum. Fazla iplerimi geçirdim. Şuradan kesiyorum. Kulaklarım hazır. Şimdi hemen ayakla devam edelim. Parmağıma doladım. Toplamda 4 tane ayak yapacağız. Tekrar sihirli halka yapıyorum. İçerisine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 ve 6 sık iğne yaptım. Sihirli halkamı çektim. Hemen karşıya batıyorum. Yani ilk yaptığım sık iğneye her ilmeğe çift batıyorum. 6 kere tekrarlıyorum bunu. 3, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 4, 5, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 6, 7, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8, 9, aynı ilmeğin içerisine tekrar bat. 10 ve bir yandakine 11 ve 12. Dilerseniz ilmek belirleyicimizi hemen yerine koyalım. Ve tam 6. sıraya kadar düz öreceğiz. Şu an 2. sıradayız. Yani 4 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe tek batarak dümdüz örelim. Evet, toplamda 4 sıra yaptık arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 6 sıra elde ettik. Son ilmeğimizi de bakın bundan 4 parça yapacaksınız. 3 parçanın ipini kısa kesin şurada olduğu gibi ama dördüncüyü ipini uzun kesin ki 4 ayağı da aynı iple dikelim. Şöyle ben bayağı bir uzun bir ip bırakacağım. Çünkü 4 parça ayak dikeceğiz. Ve şöyle kestiğiniz ipi de buradan çıkarın.
Düğüm oldu 2 dakikada. Heh. Ve burada bitirelim. Ayağımız da bu şekilde. Şimdi ağzımızı aldık. Çuvaldız iğneme uzun ipimi geçirdim. Bakın şuradan alttan bir tane geçiriyorum. Bir tane de yanındakinden geçiriyorum. Ve kafamızın herhangi bir noktasına gözünüzü kestirin. Şöyle az pıtırcık olan bir yere gelsin mesela. Hani orası kamufle olsun diye. Ya da nasıl isterseniz herhangi bir noktasından dikmeye başlıyoruz. Bu şekilde en son ağzı yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz şimdi de yapılabilir de. Ben en son tam vücut haliyle şekil vermek için daha uygun buluyorum. Bu şekilde bakın. Bir sonraki ilmekten hep devam ede dikiyorum. Pıtırcıkları hapsetmemeye dikkat edin. Şimdi üst kısmı diktikten sonra alt kısmı da elyafımızı doldurmaya başlıyoruz. Ağza elyafı çok doldurdum ki şu yanakları belirgin olsun arkadaşlar. Beyaz iple yaptığımız her kısma elyafı sıkıca doldurabilirsiniz. İyice şöyle yanaklara iterek, belirginleştirerek. Vücut da önemli değil ama ayakların ayakta durabilmesi için, ağzın da şekilli olabilmesi için önemli. Şimdi ağzı tamamen diktikten sonra şöyle kafanın altından çıkarıyorum. Kafayı vücuda dikmek için henüz koparmıyorum. Şöyle vücudu da elime alıyorum. Bakın. Tamamen göz kararı nereye dikeceğime karar veriyorum. Şöyle iyi galiba. Şuradan dikelim. Kafaya geçiriyorum. Bir kafadan bir vücuttan bu şekilde dikiyorum. Ay, ipim çıkacak sandım. Bir tane de şu ağzın altından geçiriyorum ki iyice sağlam olsun. Bakın. Sağlamlığına önem vererek istediğiniz kadar dikebilirsiniz. Bir tane daha alacağım ben. Bu şekilde iyice sıkın ve nereden çıksak şuradan bir yerden çıkalım. Kulakları falan dikerken yine ip artacağı için o iplerle bunları birleştireceğiz. O yüzden burada uzun bırakıyorum. Kulaklarımızı dikelim. Kulaklarımızı da uzun ipimi aldım. Bakın şu şekilde yine göz kararı ölçüyorum. Tam kafanın dibinden dikeceğim. Yani şu beyaz nokta var ya, buradan dikeceğim. En son örgümüz, beyazın en son yerlerinden dikelim. Şöyle bir bakalım. Nasıl oldu? Tamamen dediğim gibi göz kararı karar veriyorum. Ve yine bir kulaktan bir beyaz yerden olmak üzere dikeceğiz. Şöyle videoya almak zorlaşıyor artık. Videoya çekersem kendim göremiyorum. Değişik şeyler. Dediğim gibi sağlamlığından eminseniz hemen aynı iple karşıya geçip şöyle diğer kulağımı dikmek üzere elime alıyorum. Hemen ipimi geçiriyorum. Bir tane de buradan. Ve dediğim gibi ikinci kulağı da dikip tamamen iyice diktiğinizden eminseniz bakın şu ipin yanından çıkarmaya çalışıyorum ki ikisini bir bağlayayım ve sağlam olsun.
Burada pense falan da kullanabilirsiniz. Pense yardımı. Şimdi bu ikisini birbirine bağlarsam müthiş sağlam olacak. İkisini bağladım ve yine gizlemiyorum. Çünkü ayakta da ihtiyacım olabilir. Şöyle bakın. Tatlı kafamız, kulaklarımız. Şimdi ayaklar. İpimi uzun bıraktığım ayağımı aldım. Bakın şuradan içeriden geçirip burayı düzlüyorum. Niyetim şurayı eşitlemek. Bir tane de buradan geçirip öyle dikmeye başlayacağım. Ve içerisine elyaf dolduracağım. Dediğim gibi ayakların elyafını sıkı doldurabilirsiniz. Çünkü sağlam ayakta durabilmesi için. Sert olabilir yani. Şimdi yerimi belirliyorum. Yine göz kararı belirliyorum. Bakın kafanın altından şu şekilde ya da yandan da bakabilirsiniz. Şöyle yandan olacak şekilde dikmeye başlayalım. Bu kuzucukta biraz her şey göz kararı. Umarım anlaşılır oluyordur. Yorumlara yazabilirsiniz anlamadığınız yerleri. Muhakkak dönüş yapıyorum. Instagram'dan da yazarsanız muhakkak sorularınızı yanıtlıyorum. Birlikte çözeriz anlamadığınız yerleri. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da beni çok mutlu edersiniz. Çokça emek içeriyor çünkü. Sizler için yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde ayağımı dikiyoruz bedene. İp uzun olduğu için tabii biraz meşakkatli oluyor. Bir ayaktan, bir bedenden ilmek ilmek dikiyoruz. Satacak olanlar için fiyat belirleme de sıkıntı. Yani bir ip olmuş zaten 80 lira 100 lira. Bu Himalaya Dolphin Loop da kim bilir kaç para oldu. Ben hiç bakmadım. Önceden vardı elimde. Muhtemelen 100'den aşağı değildir. O yüzden düşünün 2 ip harcıyorsunuz. 100'lerden 200 lira. Elyafı, gözü vesaire. Dolayısıyla ben en az bu kuzucuğa 650 derdim. Çünkü biliyorsunuz ki en dandik piyasadaki plastik anahtarlıklar bile 200-300 lira. En küçüğü, en dandiği, en basiti ben çocuklarıma alıyorum. Ama bizim oyuncaklarımıza gelince istiyorlar ki bunu 100 liraya alayım. Yani onunla eşdeğer mi? Şimdi ikinci ayağıma da bakın elyafımı doldurdum. Şu ipi de elimle gizledim. Hemen buradan ilmeğimi geçirerek yerleştireceğim. Aynı iple 4 ayağı da dikiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yerlerinin herhangi bir sayısı şeyi yok maalesef. Himalaya loop olduğu için size bunu veremiyorum. Belli değil çünkü sayılar, sıralar. Bu şekilde dikebilirsiniz. Her şey göz kararı, her şey el emeği, göz nuru ve tam bir kişisel tasarım örneği. Ben biraz önden dikerim, sen arkadan dikersin. Çok kişiye özel bir ürün olur ve daha güzel olur bence. Son ayağımızı da yaparken bakın dördüncüyü de yaptıktan sonra dediğim gibi şu gövdede bıraktığım ip vardı ya onun yanından çıkıp o ikisini de bağlıyorum ki her şey sağlam olsun. Şimdi ağzımızı işleyelim. Bakın ayakları diktik. Şimdi ağız yapımını anlatacağım. Bir tane etamin ipi alabilirsiniz ya da bakın şu incelikte bir ip. Buna namazlığa ipi de deniliyor. Etamin ipi de deniliyor. Şuradan ağzımızın herhangi bir noktasından ya da alttan da girelim. Gizlemesi kolay olsun. Giriyoruz. Bakın 1, 2, 3. Şöyle gözün altından 1, 2, 3, 4. sıradan girdim. 1, şunu bir çıkalım. Şöyle ölçüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. sıraya tekrar batıyorum ya da 5'e de batabiliriz. 5'e batalım. Bir alt sıranın görünüyorsa şöyle altından çıkıyorum. Bakın şurada ipimi uzun bıraktım. Alttan girdim ve bu şekilde ağzımı buraya dikeceğim. Eğer büyük olduğunuzu düşünüyorsanız daha küçük de yapabiliriz. Tam emin olamadım ben. Sizce yeterli mi bu kadar?
Şimdi iğnemizi tekrar aynı yerden çıkarıp bu iki ipi birbirine bağlayıp gizleyeceğiz. Fazla ipi de kesiyorum ve tığımızı aldım. Kafanın herhangi bir noktasından ağzın girip bu siyah ipi gizliyorum buradan. Tamamdır. Tatlı kuzumuz hazır. Şuraları da 2 allık koyalım. Normal ben kendi kullandığım allıkları, insan allığı yani, onları kullanıyorum. Şu şekilde şuraya önce elime koyuyorum ki çok fazla gelmesin diye. Fırçamla 2 tane tatlış yanak yapıyorum buraya. Evet arkadaşlar, tatlış kuzumuz hazır. Dediğim gibi ben bunu oğluma göre yaptım. Biraz da oynadığı için şu siyahın her tarafında bir şeyler var. İşte kafasını daha aşağıdan istedi vesaire. Bacaklarını uzun istedi. Ona göre yaptım. Siz de bacaklarını uzun isterseniz ben şöyle daha tontik, daha tosuncuk gibi olduğu için kısa yapıyorum. Ama siz isterseniz 6 sıra değil de mesela burada 7 sıra ördüm. Siz 8 sıra örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dayanamadı, oğlum götürdü kuzuyu. Dilerseniz böyle tuhafiyede kurdeleler var. Bu şekilde takabilirsiniz. Çok tatlı olur. Ya da kalp örüp, benim kalp tarifim var. Minik kalpler yapıp böyle önüne de koyabiliriz. Ya da bir sevgiliye yapıyorsanız 2 tane yaparsınız. Ortalarına kalp koyar dikersiniz. Böyle tatlı fikirler üretebilirsiniz. Arkadaşlar bu tarif şöyle göstereyim size. Bir saniye. Ya çok tatlı olmadı mı? Çok tontiş, çok tatlı oldu. Tarif bu şekilde. Size vermiş olayım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu tarifi ben kendim oluşturdum ama tasarım Zuhal Yılmaz'a ait. Instagram sayfası da var. Bu onun tasarımı kuzular. Ben de birebir aynısını almak yerine kendi kafamdan tarifini çıkardım. Ama ücretsiz tarifini de kendisi sayfasında veriyor Zuhal Yılmaz. YouTube adresi bulamadım, var mı bilmiyorum ama Instagram adresinde de videolar çekmiş yapılışıyla ilgili. Dilerseniz oradan da öğrenebilirsiniz. Ben kendime daha basit bir tarif çıkardım diyeyim. Hani kendi anlayabileceğim, yapabileceğim şekilde daha basit bir tarif oluşturdum onun tarifine göre. Her iki kişiden de, benden de, ondan da yararlanabilirsiniz. Kendisine teşekkür ediyoruz bu güzel tasarım için. Ben ilk onda gördüm bu kuzuları ve aşık oldum. Ve hatta amigurumiye ilk başladığımda bu kuzulardan onun sayesinde ördüm. Ve artık kendim tasarım tarif çıkarabildiğim için de kendi tarifimi kendime göre oluşturdum. Daha minnoş, daha tatlış bir şey yaptım. Onun tarifi de güzel elbette. Bu tarifi temize çekeceğim, düzenleyeceğim ve dileyene verebilirim. Instagram adresimden fotoğrafını atabilirim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yorum yazarsanız eleştirel de olabilir, güzel de olabilir. Bütün dediğim gibi en ufak bir kalp bıraksanız bile muhakkak dönüş yapıyorum sizlere. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bana yeni yapmak istediğiniz ürünleri de yazabilirsiniz ve birlikte yaparız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.